Bugün senin için topladığımız kaynaklara şöyle bir bakalım dedik. Konumuz hepimizin yani az ya da çok mücadele ettiği bir şey erteleme. Ve bu materyaller gösteriyor ki olay aslında iradesizlikle falan pek ilgili değil. Daha çok beynimizin bir tepkisi sanki. Aynen öyle. Yani kaynaklarda sıkça geçen bir tema var. Erteleme aslında bir stres tepkisi. Genellikle de bir görevi şey gibi, bir tehdit gibi algıladığımızda ortaya çıkıyor. Tehdit mi? İlginç. Evet, yani beynimizin o amigdala denen kısmı, hani tehlike anında alarm veren bölge var ya, Hı hı. işte orası devreye giriyor ve göreve başlamak yerine bizi kaçınmaya itiyor. Korku, kaygı, ya yapamazsam endişesi. Anladım. Ya da görevin ne olduğunun tam belli olmaması, o da etkiliyor mudur? Kesinlikle. Belirsizlik veya tam tersi, hani illa mükemmel yapma baskısı. Bunlar hep tetikleyici olabiliyor. Peki, tamam, bu bilgiyi aldık. Şimdi senin için bunu nasıl daha işe yarar hale getiririz? Yani bu incelemede biraz şeye odaklanalım diyorum. Ertelemenin kök nedenleri ne? Ve daha önemlisi hem o anlık yapmayacağım şimdi dürtüsünü kırmak için ne yapabiliriz? Hem de uzun vadede bu alışkanlığı nasıl yönetiriz? Harika olur. Başlayalım o zaman. Dediğim gibi kaynaklarda ilk dikkat çeken şey bu işin duygusal boyutu. O korkular, kaygılar. Evet, başarısızlık korkusu galiba en yaygını. Ya da yetersizlik hissetme. Aynen. Hatta bir yerde şey diyordu, asıl mesele görevin kendisi değil de ona yüklediğimiz anlam. Yani o göreve karşı ne hissettiğimiz. Şöyle bir durum da var. Bir görevden ne kadar kaçarsan gözünde o kadar büyüyor, korkun da artıyor. Çok doğru. Bir de şu var sanırım, düşük özgüven. Hani ben zaten yapamam ki düşüncesi. Evet, o inançlar da çok etkili. Bazen de dediğimiz gibi belirsizlik, yani ne yapacağını, nereden başlayacağını bilememek insanı durduruyor. Hı hı. O nereden başlasam şimdi hisse. Kaynaklarda çevresel faktörler de geçiyordu sanki. İşte dağınık masa, telefon bildirimleri falan. Evet evet, onlar da önemli tetikleyiciler, dikkat dağıtıcılar yani. Bir de şeyden bahsediliyor, beceri eksikliği algısı. O nasıl bir şey? Yani aslında belki becerin var ama sen kendini o işin için yeterli görmüyorsun, o algı bile ertelemene ulaşabiliyor. Anladım. Ve tabii bir de klasik, mükemmelliyetçilik. Ah evet, ya mükemmel olacak ya hiç. Bu düşünce de direkt erteleme kapısını açıyor. Peki, diyelim ki tam o erteleme anındayız. Hani içimizden bir ses sonra yaparım diyor. O an ne yapmalı? Kaynaklarda anlık müdahaleler diye geçiyor. Sanırım ilk öneri hep şey, sadece başla. Tam üstüne bastın. Genelde işin en zor kısmı o ilk adım. Hatta kaynaklarda güzel benzetmeler var. Salam dilimleme diyorlar, İsviçre peyniri diyorlar. Haha evet gördüm onları. Fikir basit aslında. O büyük görünen işi minicik hani lokmalık parçalara ayırmak. Sadece 5 dakika bile olsa başlamak bir ivme kazandırıyor. Hı, Bir yerde okudum, başladığınızda genelde işin beklediğiniz kadar kötü olmadığını fark edersiniz diyor. Bu da o zihindeki engeli küçültüyor aslında. peki o anki kötü hisler, kaygı, sıkıntı bastı diyelim. Onlarla başa çıkmak için pratik bir yol var mı? Belki nefes egzersizi falan. Var evet. Birkaç kaynakta şey öneriliyor hani vagus sinirini uyaran derin nefes teknikleri. Sinir sistemini sakinleştirmek için. Ya da basit dokunma egzersizleri bile anlık stresi azaltabiliyormuş. Hı, ilginç. Bir de tabii göreve bakış açını değiştirmek, yani onu daha küçük, yapılabilir adımlara bölmek ve tabii ki dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırmak. Telefonu başka odaya koymak gibi basit ama etkili şeyler. Tamam, bunlar o anı kurtarmak için güzel taktikler ama bu bir döngü sonuçta. Kalıcı bir değişim için ne yapmak lazım? Uzun vadeli stratejiler ne diyor kaynaklarda? Kalıcı değişim için ilk adım sanırım neden ertelediğini anlamak. Biraz daha derine inmek gerekiyor. Yani kendini gözlemlemek mi? Evet. Mesela düşüncelerini, duygularını not almak, hangi durumlarda ertelediğini fark etmek, öz izleme yani. Hatta bazı kaynaklar eğer altta yatan daha derin meseleler varsa profesyonel yardım almayı bile öneriyor. Anlıyorum. Bir de şey çok vurgulanmış. Kendine iyi davranmak, kendine şefkat göstermek. Kesinlikle. Bu çok kritik. Erteledikten sonra kendini hırpalamak yerine affetmek, kendine nazik olmak o kısır döngüyü kırmada acayip etkiliymiş. Bunu gösteren çalışmalar var.
Mantıklı. Kendini suçlamak daha da kötü hissettirip tekrar ertelemeye itebilir. Aynen öyle. Bunun yanında netlik çok önemli. Hedefleri belirlemek, işleri planlamak, bölmek, önceliklendirme yapmak da öyle. Mesela Pareto ilkesi. Hani 80-20 kuralı, Hı hı. En önemli %20'ye odaklanmak. en çok getirisi olacak işlere odaklanmak. Hatta ilginç bir kavram var, yaratıcı erteleme. O ne demek? Yani daha az önemli, düşük değerli işleri bilinçli olarak sonraya bırakmak. Önceliklerini bilerek hareket etmek yani. Anladım, bilinçli bir erteleme yani bu. Güzelmiş. Harekete geçme alışkanlığını küçük adımlarla geliştirmek, çalışma alanını düzenlemek, bunlar da var sanırım. Evet, bir de şu var, yapılacak işi kendi değerlerinle bağdaştırmak. Yani bunu yapmam lazım demek yerine, bunu yapmayı seçiyorum çünkü benim için şu değeri ifade ediyor diyebilmek. O içsel motivasyonu bulmak yani. Yapmam gerekiyor yerine önemsediğim için yapıyorum. Bu bakış açısı fark yaratabilir gerçekten. Kesinlikle. Tabii ki çağımızın gerçeği, teknolojiyi yönetmek. O dikkat dağıtıcı etkisini kontrol altına almak şart. Toparlarsak, gördüğün gibi senin için baktığımız bu kaynaklar diyor ki ertelemenin tek bir çözümü yok. Sihirli bir değnek beklememek lazım. Hı hı. Hem anlık başa çıkma yöntemlerini bilmek gerekiyor, hem de o altta yatan nedenleri anlayıp uzun vadede daha yapıcı alışkanlıklar geliştirmek. Yani çok yönlü bir yaklaşım şart. Özellikle kendine şefkat ve o mükemmelliyetçilik tuzağından uzak durmak galiba kilit nokta. Aynen öyle. Yani amaç belki de ertelemeyi tamamen bitirmek değil de onunla yaşamayı, onu yönetmeyi öğrenmek. Daha iyi başa çıkabilmek. Umuyoruz bu paylaştığımız taktikler ve stratejiler o sıkışıp kaldığın anlarda sana bir kapı aralar ve zamanla daha bilinçli, kendi değerlerinle uyumlu seçimler yapmana yardımcı olur. Peki, şimdi sana bir soru. Tüm bunları düşündüğünde seni en çok ne zaman ve hangi durumlarda erteleme moduna girerken buluyorsun? Ve bu kalıbı kırmak için bugün hemen şimdi atabileceğin o küçücük ilk adım ne olabilir? Belki sadece 5 dakika. Bir düşün bakalım.